Yeryüzünde yaşayan ve en büyük rakip olan büyümeleri için, efendime söyleyeyim, kendi hükümranlıklarını kurmaları için alt edemeyecekleri bir millet, bir ümmet, İslam ümmeti. İslam ümmetine nasıl savaştılar bize karşı? Bizim başımıza ne geldi? Mesela İsrail Türkiye ile savaştı mı hiç? Burayı bombaladı mı? Buraya çok yakın bu arada, değil mi? Karayolu olsa herhalde 7-8 saat sürmez bizim Filistin'e girmemiz. Çok yakınız yani. Peki ne yaptılar bize? Ya da bütün dünya, yani Yahudi olmayan bütün milletlere, diğer dinin mensuplarına ne yaptılar sizce? Bakın, az evvel şurada bunların beyanını söyledim size. Biz bunları hazırlayacağız. Neye hazırlayacaklar bize? Yahudi olmak nedir mesela? Kapitalist olmak, sermayecilik ideolojisinin dinamosu bunlar. Yani Hollanda'da bankta oturan adam daha sonra İngiltere'ye taşındı. Neden? Çünkü Orta Çağ'ın karanlığından uzak bir coğrafyaya sahipti İngiltere, Britanya. Değil mi? Orta Avrupa'dan uzakta bir yerde. İngiltere'de sermaye birikti. Bu sefer o uzakta, yeniden az evvel okuduğum yer, yeniden cennet arayışı için mükemmel bir yer, bir şeyleri yeniden inşa etmek için mükemmel bir yer, Amerika'ya konuşlandılar. Yahudileri bir arabanın motoru gibi düşünün. Lüks bir arabanın. Yani hangi araba olursunuz? Kaput değişik, etrafı değişik ama bunlar hep motor. Yürütücü bunlar. Para bunlarda, sermaye bunlarda. Neden? Göçebe bir kavim. Göçebe kavimler ayakta kalabilmek için, yani bugün buradasın, yarın Hollanda'dasın, öbür yıl, 3 yıl, 5 yıl sonra belki başka bir yerdesin, ip üstündesin. Dolayısıyla altın, dünya ekonomisi de her zaman altına endeksli olduğu için altın sahibisin, para sahibisin. Bu sefer onlar New England'a gittiler, New York'a gittiler, New Haven'a, New Amsterdam'a gittiler. New York'un ilk ismi New Amsterdam'dı. Wall Street dediğimiz caddeyi onlar kurdu. Dolayısıyla bunlar dinamo. Peki 20. yüzyıl, 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş döneminde ne oldu? Neden birçok sosyal bilimci, neden fizikçi, neden filozof, dil filozofları özellikle Yahudi? Neden Einstein Yahudi, neden Karl Marx Yahudi, neden Charles Darwin Yahudi? Bunlar seçilmiş millet mi? Kan üstünlüğü mü var bunun? Hayır. Peki nedeni ne bu? Neden manipülatörler onlar? Neden dünyada ilk public relations dediğimiz halkla ilişkilerin kurucusu bir Yahudi? Peki neden biz gittikçe dünyanın diğer halkları kendinden uzaklaşırken, kendi bilincinden uzaklaşırken onlar daha da güçlendi? Mesela dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse Yahudilikte, Ortodoks Yahudilerde kadının çocuk doğurmak ve kocasına hizmet etmek dışında hiçbir hakkı olmadığını bilmez. Ve bunu kimse konuşmaz. Var mı konuşan? Yahudilikte kadın hakları diye bir şey duydunuz mu siz? Yani ekstra araştırma yapmadıysan, üniversitede doktora yazarken hocan sana böyle bir tez ödevi, tez başlığı bulmadıysa herhalde duymuyoruz. Değil mi? Ama neyi duyuyorsunuz siz? İslam'da kadın hakları. Hristiyanlıkta olanı da duymuyorsunuz. Peki biz İncil'i okuyor muyuz? Tevrat okuyor muyuz? Mesela yine 90'lı yıllardı Gaziantep'te bir fuarda, kitap fuarında İncil satılıyor, dağıtılıyor diye orayı bombaladılar biliyorsunuz. İncil'i okursanız Hristiyan olmazsınız, merak etmeyin. Hele de Türksen bir Türkiye en son şeydir, dinini değiştirdi. Okuyun, öğrenin, bilin. Hristiyanlıkta kadın hakkı nedir? Madem sizi sorguluyorlar, siz de onlara bakın. İncil'i açtığınızda baştan sona yüzlerce yerde kadını aşağılayan parçalara rastlarsınız. Ama siz iliklerinize kadar sürekli sizde kadın sorunu var, sizde çocuk sorunu var, sizde hayvan meselesi var. Siz hayvanlara eziyet ediyorsunuz, siz kadına eziyet ediyorsunuz, siz sürekli bir suçlamaya da muhatap ediliyorsunuz. Bu sefer üniversiteleriniz ve bu meselelerden kendi gemisini yürütmeye çalışan içinizdeki hainler bunun peşine düşüyor. Gilad Atzmon, Filistinli bir Yahudi. İngiltere'de yaşıyor şu anda bildiğim kadarıyla. Çok saygı duyduğum bir Yahudidir kendisi. Çok vicdan sahibidir ve bizzat içeriden bize haberdar eden Yahudilerdendir. Kendisi aynı zamanda bir caz müzisyenidir ve caz benim cihadımdır der. Onun kitaplarını lütfen okuyunuz. Zannediyorum Mana Yayınları çeviriyor, tercüme. Göçebe Kimlik Siyaseti Üzerine diye bir kitabı var. Yahudilerin bilinçaltı. Ben size onun o kitabından
Aynı şeyi ne yazdığını şimdi okuyacağım. Fotoğrafını, o sayfanı çekmiştim. Hemen okuyorum. Sizi neyle meşgul ettiklerini görmek için. Görünüşe göre diyor, Fransa'daki kültürel Marksistler, pardon burası değil, hemen diyorum. Musevilik ve Holocaust. Holocaust ne demek? Yahudi soykırım. Norman Finkelstein'ın bir kitabı tercüme edildi. Holocaust endüstrisi diye diyebilirsiniz. Musevilik ve Holocaust birçok Yahudi dininden sadece ikisidir. Marksizm, hani Marx diyor ya, benim Marksizmden haberim yok. Marksizm, Bolşevizm, insan hakları, gay hakları, LGBT hakları şu an son yıllarda ve ahlaki müdahalecilik farklı şekillerdeki Yahudi dinleridir. Her biri doğruculuk içerir. Bakın nazari olarak size dümeni anlatıyor burada. Her biri doğruculuk içerir ve ilerici bir seçilmişlik hissiyle hareket eder. Her birinin gözünde ötekilerin hepsi gericidir. Yani siz hayvan hakları savunucuysanız, hayvan hakları savunucusu olmayan, yani o minvalde, o gruplar olmayan, hayvan düşmanı bir millet değiliz. Yani öyle bir şey yok. Pierre Loti'nin anılarına baktığınızda, Bursa'da biliyorsunuz Leylek Hastanesi var. Orayla karşılaşıyor, şok oluyor adam. Ülke Leylek Hastanesi var. İçeri hala orası şu an müze. Bursa'ya görenleriniz, ziyaret edenleriniz olmuştur. İçeri girdiğimde bir de kanadı kırık baykuş vardı, onu tedavi etmişlerdi diyor. İstanbul kedi cenneti gibidir. Hele Fatih Camisi'nin avlusu, değil mi? Ama nasıl oluyorsa biz birden, da söyleyemeyeceğim neler söylüyorlar, böyle hayvan düşmanı olduk yani nasıl olduysa. Ve sokak köpeklerine sokaktaki çocuklarımızı yem etmeye başladık. Dünyada bu yok ha, Avrupa'da yok böyle bir şey. Sokak,'taki köpekler, başıboş köpekler falan böyle bir şey yok. Yani sosyal medyada paylaşmıştım. Norveçli arkadaşımız geldi Antep'te gezerken Kavaklık'ta bir sokak köpeği, işte 5-6 tane başıboş köpek, Kavaklı bilirsiniz belki Antep'te. Orada dolaşırken çorap satan bir gariban çocuğa saldırdı. Daha önce de Norveçli arkadaşım Türkiye'deki bu sorundan bahsettiğinde bana inanmamıştı. Dedi ki ya başıboş köpek nasıl olur sokak? Dedim sizde nasıl? Bizde sahip aranır, sahip bulunaması itlaf edilir. Çocuk parkında hele de sokakta insanların yürüdüğü yerde başıboş köpeğin işi ne dedi? Ve bunu söylediğinde liberal bir adam yani. O bile şok olmuş şaşırdı. Mesela her birinin gözünde ötekilerin hepsi gericidir. Farklı Yahudi dinlerinin ortak noktası insanlığı öteki durumuna düşürmesi. Farklı Yahudi dinlerinin sonuna hakları gelen bir şeyden şüphelenir yani. İnsan hakları, insan hakkını savunmaz. Savunmadığını gördük. Niye 2 aydır, 3 aydır şaşırıyorsunuz? Ne sanıyordunuz ki, ne bekliyordunuz yani? Burada çocuklarla gelmişsiniz. Ben de çocuğumla geldim. Her şeyi de konuşamıyoruz açıkçası. Mesela daha hafifinden bir örnek vereyim. İşte Norveç'te 77 kişinin öldürüldüğü Breivik olayı değil mi? Norveç'te şu adaya gidiyor. 77 kişiyi öldürüyor. Bu Norveç tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay. Kral ağladı biliyorsunuz, Norveç kralı. Kilisedeki törenlerinde ağladı hüngür hüngür. Bizde nasıl böyle bir şey olabilir? O adam hapsedildi ve hapiste dava açtı Norveç hükümetine, devletine. Dedi ki beni koğuşta yalnız bıraktılar. Bu insan haklarına aykırı dedi. Ve davayı kazandı. Tazminat da kazandı. Hala hapiste, davası neydi? Yalnız bırakılmama. Ve haftada 1-2 gün diğer koğuştaki kişilerle buluşturulmak üzere davayı kazandı. Tamam dediler, haklısın, sen de insansın. Ve o adam bu davayı kazandıktan hemen kısa süre sonra Yeni Zelanda'da hatırlarsınız benzer bir olay yaşandı. Bir cuma namazı sonrası mescide aynı şu bilgisayar oyunlarındaki gibi kamera takmış. Aynı bilgisayar oyunundaki gibi girdi. Takır takır öldürdü. O da ondan güç aldı. Çok daha yani bunlar en hafif hikayelerin. Bu insan haklarına dayanıp suç oranı nasıl artıyor? Kadın hakları. Dün sosyal medyada bir hahamın, İsrail haham konuşması belki denk gelmiştir. Sizi öğlen öldürmeye geleceği, siz sabah öldürün diye hatırlarsınız. Ve sürekli annelerden bahsetti. Müslüman annelerden, Gazze'li anneler. Çünkü dedi çocukları onlar yetiştiriyor. Onları öldürmemiz lazım. Biz de hep anne diyoruz, anne. Yani rahmetli Teoman Hocam ümmet kelimesi, anneye de İslam ümmeti, anneye dayalıdır. Ana çok önemlidir derdi. Nasıl oluyor da lokomotif ülke olan Türkiye'de en büyük tehdit anne olmaya başlıyor. En büyük tehdit. Bir toplumun çöküşü
ve yükselişi de kadının karakterine bağlı. Kadın harstır, kültürdür yani kurucu unsurdur. Bizde bir cacık yok yani erkeklerle. Esas mesele sizdedir. Bunu da Filistin'de görüyoruz değil mi? O kadınların nasıl diri olduğunu. Peki nasıl oluyor da bizim kadınlarımız gittikçe ruhsuzlaşıyor, enerjisinden, ne bileyim, kimliğinden uzaklaştırılıyor, karakteri dejenere ediliyor. Bütün Türkiye için konuşuyorum bunu. Mesela son yıllarda nasıl oluyor da bir sürü kadın dolandırıcı çıkıyor. Biz buna alışık değildik değil mi? Kadın dolandırıcılar falan. Kadın hırsızlar, kadın psikopatlar. Yani ben çok yaşlı bir adam değilim. Demek ki Türkiye o zaman hala diriymiş ben çocukken. Değil mi? Hala belli zırhları varmış ve belli bir bilinç varmış. Bu numaralara düşmüyormuş. Yahudilerin kendilerinden olmayanlar için sundukları yeni moda dinlere biz yutmamışız o zaman. Hele bu LGBT falan bunlar hiç yoktu zaten. Şimdi ben bunları konuşuyorum, ben gericiyim şu anda. Diyor ya, seçilmişlik hissi verir. Neden? Çünkü kendileri de seçilmiş. Diyor ki biz en seçilmişiz, seçilmiş kavimiz. Bunlar da bizim sizin için seçtiklerimiz. Yani biz sizi seçtiysek siz de seçilmişsiniz. Ama siz ikinci seçilmişlersiniz. Dolayısıyla bu yolun yolcularını biz destekleriz. Ama bunun dışında kalanlar ötekidir. Onlar gericidir. Onlar saf dışı bırakır. Roger Garaudy boşuna mı Müslüman olduktan sonra silindi? Roger Garaudy Müslüman olana kadar büyük entelektüeldi, büyük Marksistti değil mi? Ortalığı kavuruyordu Fransa'da. Dünyada söz söylüyordu. Nasıl oldu da Müslüman olduktan sonra birden gerici oldu? O zaman öyleydi. Şimdi senin efendime söyleyeyim Müslüman olup olmaman da değil mevzu. Diyelim ki Hristiyansın, büyük entelektüelsin, Harvard'da hocasın. Az evvel bahsettiğimiz yeni dinlerden birini kabul etmiyorsun, gericisin. Bunlarla hazırladılar. Şimdi sıra Gazze mevzusunu kabul etmeyenlerin ötekileştirilmesine geldi. Yani Yahudileri Siyonistleri haklı bulmayanlar ötekileştirilmesi noktasına geçti. Amerika'da protestolarda görüyorsunuz değil mi? Bir felsefe bölüm başkanı kadını kelepçelediler. Siz inanamıyorsunuz. Ulan diyor, Amerika'da böyle bir şey mi vardı? Bak bizi nasıl yutturmuşlar. İnsan haklarının değil mi? İnsanın için geçerli olmadığını yeni anlıyoruz. Nasıl ki hayvan haklarının gerçekten hayvan hakkını korumak için olmadığını benim kendi nacizane bildiğim gibi. Kadın haklarının bizatihi kadının ruhunu, dimağını korumak olmadığını bildiğim gibi. Ama bunları ben yıllardır söylüyordum ama ben hep gerici kaldım. Ben fular takan bir filozofa dönüşemedim bu memlekette, kendi memleketimde. Ama ben bunları savunan bir adam olsaydım, az evvelki yeni Yahudi dinlerini savunmakla birlikte onların yeni cennet arayışlarını savunan bir adam olsaydım herhalde Harvard'da hoca olurdum. Nitekim tanıdığım biri var öyle orada hoca olan. Yani ben aptal olduğum için burada değilim. Anlatabiliyor muyum mevzuyu? Ya da ben buraya puanla gelmedim ya. MIT'de kimlik ve dil ilişkisi üzerine konuşma yapmak için davet edildiğimde biraz artistlik yapayım size müsaade buyurursanız. Noam Chomsky'nin odasında bir süre vakit geçirdim. Chomsky Arapça öğreniyordu odada. Hatta beyaz tahtanın üstüne Arapça kelimeler yazmış. Neden diye sorduğumda Filistinliler haklarını daha iyi savunabilmek için dedi Chomsky. Anlıyor musunuz? Rahmetli Teoman Dural Hoca bana bir mevzu anlattı. O kitapta yer almıyor şu kitap çıkardılar ya, garip bir fotoğrafını koydular hocanın kapısındaki şeyler onlar işte. Orada yok bu. Dedi ki hoca ben dedi okulu yeni bitirmişim, yüksek lisansı. İş arıyorum dedi. Rahmetli babam da dedi bana kızıp duruyor ulan diyor dedi. Felsefe okudun ben sana okuma dedim bilmem ne şu bu. Sabih Bey Allah rahmet eylesin. Adnan Resul döneminde Sanayi Bakanlığı yapmıştı Sabih Bey. Kendisi elektrik mühendisi. Kızmış işte hoca. Demiş ki gel demiş benimle. Tabii diyor o zaman diyor babaya laf söyleyemeyiz yani. Gel nereye gidiyoruz? Ben diyor bir şey de diyemiyorum. Peşi sıra takıldım İstanbul'da. Yürüdük epey diyor. Artık diyor böyle bayağı bir yoğun bir şey de diyemiyorum diyor. Korkuyorum, çekiniyorum. Lan nereye gidiyoruz diyemiyorum. Galata Köprüsü'nün orada Karaköy'de bir inşaatın 3. katına çıktık diyor. Bir ofise girdik. İçeriden böyle kallavi bir adam ayağa kalktı. Oo Sabih Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Size sefalar getirdiniz. Oturduk biz oraya diyor. Demiş ki bu kişi benim evladım, oğlum. Okuldan yeni mezun oldu, biz ona iş arıyoruz demiş. Siz de demiş bildiğim kadarıyla ithalat, ihracat işleriyle de uğraşıyorsunuz.
Oğlumun da yabancı dilleri de var. Burada demiş bir iş varsa işte masa başı şirketinizde demiş biz iş istiyoruz demiş. Adam bir şaşırmış. Efendim ya Sabih Bey çok saygı duyuyorlarmış ya Sabih. Ne demek falan. Ya o kolay demiş ya o hallolur da demiş. Genç arkadaşımızı demiş tanıyalım. Ne yaptınız? Demiş ki ben felsefe okudum demiş. Ya ona anlatırken tiyatrolar anlatırlar. Sonra diyor elini diyor şöyle diyor kafasını kaşıdı diyor. Hatta diyor gömleğin altında yırtıktı diyor. Onu bile unutmamış. Sonra diyor böyle şey yaptı, düşündü diyor. Dedi ki diyor, Sabih Bey sizin oğlunuzu Princeton Üniversitesi'ne göndersek. Princeton Üniversitesi Antropoloji bölümünde bizim yakın bir akraba antropoloji profesörü. Onun yanında doktora yapsa demiş. Teoman Hoca tabii Princeton'u duyunca haliyle genç kişi yani önemli bir üniversite Princeton Üniversitesi. Birden gözleri ayrılmış ama Sabih Bey'in suratı düşmüş. Çayı diyor apar topar içti diyor. Hadi oğlum dedi diyor çıkarttı diyor. Lan diyor bu sefer yine soramıyorum. Baba adam Princeton Üniversitesi'nde doktora ayarlayacak. Yani demiş ki biz destekleriz. Burs da verelim demiş. Amerika'ya gönderelim. Çok yetenekli bir genç. Şu kadar dil biliyormuş. O anda konuşmuşlar falan. Çıktık diyor babam yine yürüyor ama diyor. Çok sinirli diyor. Yine soramıyorum. Baba ne oldu ya? Neyse diyor. En sonunda bir saat sonra biraz sakinleşti. Sonra niye sinirlendin de çıktık. Evladım demiş. Bunlar Musevi. Burla kardeş. Türkiye ilk beyaz eşyayı televizyonu buzdolabını sokan, ithal eden şirket. Koç Holding'in de finansörü daha sonra. Arçelik, Beko falan filan. Sabateist Museviler Türkiye'deki. Bunlar demiş Musevi. Demiş. Hoca da dahil. Bunlar demiş bir yandan burada sermaye biriktirirken bir yandan da kardeşlerini oraya antropoloji profesörü yapmışlar, okutmuşlar. Şimdi biz seni oraya gönderirsek seni kullanırlar. Çünkü antropoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, psikoloji, psikiyatriyi malumunuz ekseriyetle belli grupların tek elindedir. Kuramlar, teoriler oluşturulur, size sunulur, sizin kendi üniversitelerinizde işlenir, yayılır. Siz bir müddet sonra o kavramlarla konuşmaya, o kuramlarla konuşmaya, o kuramlarla projeler yapmaya başlarsınız. Ve dönüşmeye başlarsınız. Size füze çoktan atılmıştır, sizin haberiniz yoktur. O yüzden özellikle 46 sonrası, özellikle 1960 sonrası Türkiye'deki üniversitelerin yavaş yavaş dönüşmesi ve gazetecilerin çoğu da o aileden kişiler yine ilk gazetecilik alanını oluşturan kuramlar. Siz yavaş yavaş dönüşürsünüz. Kurbanın suyu ısıtılır. Siz öldüğünüzün farkına varmazsınız. Bunları doğru kabul edersiniz. Biz burada komple teorisi konuşmuyoruz. Diyoruz ki Yahudi olmak nasıl bir şey? Yahudi olmak kendisini hiçbir zaman bozmadan, çünkü 3000 yıldır bozulmayarak yaşamış. Rusya'ya gitmiş, bozulmamış. Paris'e gitmiş, bozulmamış. New York'a gitmiş, bozulmamış. Dolayısıyla bozulmadığı için nasıl bozulunacağını da çok iyi biliyor diyalektik açıdan. Bakın ben neden 3000 yıldır bozulmadım sorusuna cevap verdiğinde nasıl bozabiliriz? Nasıl bozuluruz sorusuna da cevap vermiş oluruz. Yahudiler, özellikle Ortodoks Yahudiler, Ortodoks ne demek? Sırat-ı müstakim üzere giderler. Sırat-ı müstakim üzere yaşayan Yahudiler, isterse Paris'in göbeğinde olsun, çocuğu 4 yaşında, 5 yaşında Talmud ezberletmeye başlarlar. Talmud, Tevrat'ın tefsiridir. Ve Talmud, Tanrı'nın Yahudilere doğrudan teslim ettiği bir metindir. O metin sürekli yorumlanır. Ama ezberlemen lazım, hafzetmen lazım. Paris'te Yahudi mahallesini ziyaret ettiğimde kendi gözlerimle gördüm. Okul çıkışı, yani ilkokul, ortaokul, lise yan yana. Anne baba gidiyor. Anne siyah giymiş, Ortodoks kadın kıyafeti. Baba yine siyah, Ortodoks, işte kahküller var, kipası var. Efendimiz uzun giymiş. Çocuğu da onun aynı minyatürü. Aynı. Köşede de çok ilginçtir, atlı karınca vardı. Hani nihayetinde çocuk. Değil mi? Çocuk. Çıkarken şöyle bir gönlünü aldılar. Atlı karınca da bir tur attırdılar. Kavşakta, bulvarın köşesine bir atlı karınca koymuşlar. Ondan sonra yürüyüp gittiler. Sağlarına sollarına bakmadan. Şimdi o çocuk 4,5 yaşında zaten çocuk bilinçlenmeye başlar yavaş yavaş. Bilinçlenmeye derken
algılamaya başlar. Şabat akşamı ben Yahudiyim diyor. Bakın şimdi dedesinin dedesi gibi giyiniyor, yemek yiyor, her yemeği yemiyor, ayırt ediyor, duasını yapıyor. Dedesinin dilini konuşuyor. İnanılmaz bir bilgi akıyor geçmişten. Kendisini daha asil, daha soylu, daha seçilmiş hissediyor. Ve çok değer görüyor çocukken henüz. Müthiş bir değerdir bu. Ve çocuk ben Yahudiyim. Kudüs'e gittiğimde 23-25 yaşında kadın, Yahudi kadın, 4-5 tane çocuk. Böyle. Gidenler de görmüştür. Özellikle havalimanında, Tel Aviv'deki havalimanında Avrupa'ya uçan, Avrupa'daki akrabalar, Ortodoks Yahudileri görenleriniz belki olmuştur. İrili ufaklı 4-5 tane çocuk, daha gencecik çift. Şimdi bizde birisi böyle bir şey yaptığında ne oluyor? Cahil, gerici, niye erken evlendin, niye çocuk yaptın, çalışaydın. Bir sürü vakıf Avrupa Birliği'nden anneler işe, çocuklar kreşe diye proje almak için yarışıyordu. Nasıl oluyor da sonradan sen kahrolsun İsrail diye biliyorsun? Bakın bunları her akademisyen konuşamaz. Her akademisyen değil. O yüzden taş koyuyorlar bana. Bunu her babayı konuşamıyorlar. Ne diyorum? Sokaktaki çocuklarını başıboş sokak köpeklerinden dahi koruyamayan bir millet bereketidir. Gazze'deki çocuğu nasıl koruyacaksın? İstanbul kelimesi Aramice'de into the city yani şehre doğru demek. Onların dilinde. İstanbul artık İstanbul değil. Artık Müslüman bir şehir değil. Gaziantep çok uzağa gitmeyin burası. Onlar buraya çok geliyor. Sizler gelin, görün. Yani sen çocuklarına şehir inşa ederken neden Doğu Kudüs'ü örnek alarak şehrini inşa etmedin de Batı Kudüs'ü örnek alarak şehirde inşa. Doğu Kudüs'ten Batı Kudüs'e geçerken ben birden dondum kaldım ya. Yemin ediyorum size. Yan yana iki binanın aynısını Antep'te yaptım. Lan dedim İbis Otel'in olduğu yer var ya, Forum'la İbis Otel. Onun aynısını ben Batı Kudüs'te gördüm. Dondum kaldım ya. Doğu Kudüs neresi? Bizim Antep'in Elmacı Pazarı, Kırcılar Çarşısı orası. Batı Kudüs neresi? Prime Mall, Forum, Ibis Otel, işte Prime Mall, Ikonova Street, kafeler, London Cafe falan filan. Hemen dibi üniversite. Ben çocuğa üniversitede estetik, etik anlatıyorum. Yok dışarıda yok ki. Ama Paris'in merkezindeki Yahudi çocuk Talmud'u ezberliyor, çıkıyor Paris sokağa. Sonra büyüyor, Sorbonne'da okuyor. Sorbonne'da hocalıyor. Sonra kuramlar geliştiriyor. Sonra senin hocaların o kuramları tercüme ediyor. Sonra işliyor, didik ediyor. Şöyle şu şöyle demiş, bu böyle demiş, bu böyle falan filan derken senin iliklerine füze geliyor. Yeni dinler senin sosyal bilimler bölümlerin aracılığıyla sana işliyor. Senin çocuğun gidiyor, orada okuyor. Bu böyle diyor. Yani bizim lokomotif, evet İstiklal Harbi döneminde somut olarak alt etmeye çalıştılar ama alt edemediler. Çanakkale Savaşı'nı İzmir'in üzüm bağlarını korumak için yapmadık. Biz bu toprakların karakterini, ruhunu, seçiyesini korumak için yaptık. Antep'teki harbi, Maraş'taki harpte Fransızlara karşı Maraş'ın dondurmasını korumak için yapmadık. Antep fıstık ağaçlarını korumak için yapmadık. Bu toprakların karakterini, demin bir karakter okudum size. Christophe Colomb. Bir sürü şey var da sıkmamak için okumadım. Neler var? Bir karakteri ne yapıyor? Eskatolojik bilinç diyor. Kendini seçilmiş hissediyor ve yansıtıyor. Bak bilince. Biz de yapmışız bunu, fethetmişiz değil mi? Bu bilinci yansıtmışız. Sonra dönüşmeye başlamış. İstiklal Harbi'nde baş kaldırmışız. Hem de sanayi devriminin temsili gemiyi batırarak değil mi? Toprakların karakterini korumak. Peki nasıl oldu da özellikle dediğim gibi 46, 1960 şu derken özellikle 2000 sonrası hızla ama hızla dünyada hiç böyle bir hız yok. İnanılmaz yozlaşmaya, dönüşmeye, mahvolmaya başladınız. Ne zaman ki Türk milletinin secdesi dibe vurdu, gittiler Gazze'yi vurdular işte. Çünkü orayı koruyan sizin ruhunuzdu. Ne zaman ki Kabe'nin dibindeki Osmanlı Ecdat Kalesi yıkıldı, senin haberin olmadı. Onun yerine İngilizlerin temsili, bana binanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. İngiliz gökdeleni dikildi. Hem de tam tavaf esnasında biliyorsunuz. Dönerken dönüp okuduğun duanın karşısı değil mi? Orası, şu taraf değil, orası değil, tam orası. İngiliz senin dinini biliyor çünkü. Yani Mekke, Medine elden çıkmış ruh olarak. Sen gidiyorsun, şu an umre hobiye dönüşmüş. Benim gözlemim o. Artık hobi olmuş yani. Yani siz zaten füze yemişsiniz, öldürülmüşsünüz, katledilmişsiniz, nefes alıyorsunuz. Ama Gazze'liler şu an somut olarak tehlikede. Soyut olarak değil. Anlatabildim mi? Yani hala seciyeleri
karakterleri, kadını, erkeği, aile yapısı, çocuğu, hayvana bakışı, duaya bakışı, hala Müslümanca şehre bakışı diri. Ama biz ölmüşüz yani. Bir avuçuz belki Türkiye'de şu an ve gittikçe alan daralıyor. Bizim yanıtımız artık geçerli değil. Bu kendi topraklarımızda, kendi şehrimizde. Ve bu şehirleri de bizzat bunu güya bilenler inşa etti. Yani New York gökdelenlerini nasıl ki Civ York Yahudiler inşa ettiler. 11 Eylül'de de ikiz gökdelenler yıkılmazdan bir gün önce o gün izinlilerdi Yahudiler nedense. Bunlar ölmediler, onlara bir şey olmadı. O gökdelenler işte Mekke'de, Gaziantep'te, yakında burada, Urfa'da, 7 savaş tamamen bittikten sonra Halep'te olacak. Buralar garanti altına alınmış yer. Buralar mağlup görüyor zaten. Burayla artık işi yok. Burası tamam. Neresi var artık? Gazze, şerit. O şeriti de diyor yok edersek Doğu Kudüs'te müze. Git arada gez. Kabe git işte hobi olarak umreni yap.